Merhaba, yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün annemin mutfağında sütlü tatlı yapacağız. Bursa'nın meşhur süt helvası. Çok lezzetli, üstü böyle yanmış, güzel, hem görüntüsüne hem lezzetiyle muhteşem bir tatlıdır. Yapılışı da çok kolay, birkaç malzemeyle hemen yapılan bir tatlı. Çok güzel bir tarifle geldim. Yapılışına geçebiliriz. Tatlımızı hazırlamaya başladığında biz bir tencereye ilk önce sütümüzü alacağız. Burada 6 su bardağı sütüm var. 1 litreden 1 su bardağı fazla. 1 litre 200 mililitre süt alıyorum. Ve bu sütü kaynama noktasına getirmemiz gerekiyor. Sütümüz kaynayınca da bu arada biz unumuzu kavuralım. Şimdi sütü kaynatırken biz de farklı bir tencereye 100 gram tereyağı alıyoruz. Ve onu eriteceğiz ilk önce. Tereyağı bakın eridi. Şimdi tereyağının üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. Ve bu unu çok kısık ateşte, bu süt helvasının bir püf noktasında çok kısık ateşte unun kavrulması uzun süre, yani 15-20 dakika kadar unu böyle sabırla kavuracağız. Rengini hafif değiştirmeye başlayacak ve kokusu çıkacak. Güzel kokmaya başlayana kadar unu kavuruyorum. Unumuz ilk önce böyle katı bir kıvamda olacak. Ama onu sabırla kavurduktan sonra un böyle kendini bırakmaya başlayacak ve sıvı bir hale gelecek. O sıvı hali gördükten sonra artık sütü ekleyeceğiz. Şimdi bakın benim unum ne hale geldi. Ben tam 20 dakikadır kısık ateşte kavuruyorum. Bakın akışkan bir hal aldı. Gerçekten bu çok önemli. Dediğim gibi en kısık ateşte çok uzun süre böyle kavurmak çok önemli. Bu da püf noktasından biridir süt helvasının. Evet, şimdi artık sütümü ekleyeceğim. Sütüm de kaynama noktasına geldi. Şimdi sıcak sütü kavurduğum unun üzerine dikkatlice ekleyeceğim. Sürekli karıştırarak sütümü ekliyorum. Şimdi ben ilk önce sütün yarısını ekledim ve şöyle iyice karıştırmam gerekiyor ki bütün topaklar erisin. Topakları ezeceğiz. Ondan sonra sütün diğer yarısını ekleyeceğim. Şimdi sütün diğer yarısını da ekliyorum ve iyice karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi sütü ekledikten sonra bakın tatlımız kıvam almaya başladı. Bu esnada 1,5 su bardağı, ben büyük su bardağı, 1 su bardağı kullandım. 1,5 su bardağı şeker ekledim. Ve iyice karıştırıyorum. Karıştıracağız ki şeker erisin. Ondan sonra da şeker eridikten sonra blenderdan tatlımızı incelteceğiz ki hiç pürüz kalmasın ve kıvamı pürüzsüz olsun. Şeker eridikten sonra da tatlımızı 1-2 dakika daha pişireceğiz ve ocağımızı kapatacağız. Şimdi tatlımız artık hazır. Bakın kıvamı çok güzel. Ben artık ocağımı kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir tane vanilin ekliyorum. Karıştırıyorum. Ve şimdi blenderla şöyle bir çekeceğim. Pürüzsüz bir kıvamı alana kadar. Evet, tatlımız hazır. Şimdi ben şöyle bir fırın kabı kullanacağım. Siz isterseniz porsiyonlu kap da kullanabilirsiniz. Tek porsiyonluk yapmak istiyorsanız. Ben tek bir fırın kabında yapacağım. Ve tatlıyı fırın kabına döktükten sonra 5 dakika tezgahın üzerinde bekleteceğim ki üzerinde böyle bir tabaka oluşsun. Ondan sonra fırına atacağım. Sadece üstünü kızartacağım. O kadar. Evet, süt helvamız fırından çıktı. Bakın çok güzel üzeri kızardı. Öyle kıvamı da çok güzel. İsterseniz sıcak tüketebilirsiniz. İsterseniz soğuduktan sonra da iki türlü de çok lezzetli bir tatlıdır. Herkese afiyet olsun. Evet, süt helvası tarifimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Çok güzel, nasıl da güzel kokuyor. Ve püf noktalarını da unutmayın. Uzun süre kısık ateşte unu kavurmak çok önemli. Öyle yaparsanız da tatlınız
herkes tarafından çok beğenilecek. Deneyin, yapın. Hiç pişman olmazsınız. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bildirimi de açarsanız hiçbir videomu kaçırmazsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Güle güle.